Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte harika fiyonklu bir şapka yapacağız. 10 yaştan büyük, aynı zamanda small beden. Bunun için gerekli malzemelerimiz 150-160 gram kadar ip. Bu görmüş olduğunuz ipten biraz daha fazla kullandım. Tığ olarak da 6 numara 3,5 milim tığ kullanacağız. Şapka yapımına başlamadan önce ne yapıyorsunuz? Ücretsiz olarak kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Şimdi malzemeleriniz hazırsa şapka yapımına başlayalım. Baş parmağımızı ipimizi 2 kere dolayarak sihirli halkamızı yapalım. Tığ içinden geçirip bir tane kilit oluşturalım. Halkamızın içerisine 8 tane sık iğne yapalım. Ördüğümüz kısım alta gelecek şekilde halkamızı ters çevirelim. Şimdi altta kalan, asılınca kısalan ipi kendimize doğru yavaş yavaş çekelim. Orta bölüm iyicene daralsın. Şimdi bu ipe de asılarak orta kısmı iyicene daraltalım. İkinci sıramızda bütün sık iğnelerin içerisine 2 kez batacağız. Toplamda 16 tane sık iğnemiz olacak. İkinci sıramızı tamamladık. Şimdi işaret iplerimizi yerleştirerek 3. sıramıza başlayalım. Bu sırada bir tek bir çift yapacağız sıra sonuna kadar. Toplamda 8 tane sayımız artmış olacak. Toplam bu sıranın sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. Bir tek bir çift yapıyoruz. Üçüncü sıramızı tamamladık. Sıra geldi 4. sıramıza. Bu sıramızda 2 tek bir çift yapacağız. Toplamda 32 tane sık iğnemiz olacak. 2 tane tek, üçüncüye çift batalım. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Beşinci sıramıza geldik. Bu sıramızda 3 tek bir çift yaparak toplamda 40 tane sık iğnemiz olacak. Altıncı sıramıza geldik. Bu sıramızda taban bölümünü yuvarlak istediğimiz için 2 tane tekle başlayıp bir çift yapacağız. Sonrasında 4 tek bir çift, sıra sonunda da kalan 2 teki öreceğiz. İkinci teki yaptım. Şimdi üçüncüsüne çift batıyorum. Şimdi 4 tane tek, sonrasına çift batacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde, en sonda 2 tane tek kalacak. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Toplamda 48 tane sık iğnemiz olacak. Altıncı sıramı 4 tek bir çift yaparak tamamladım. 2, 3, 4, 5, 6, yani şu sırayı tamamladım. 7. sırada 5 tek bir çift yapacağız. 8. sırada 6 tek bir çift öreceğiz. Başlangıcımız 3 tek bir çift olacak ki daire şeklimiz düzgün olsun diye. En son sırayı ise 64 sık iğne olarak artırma yapmadan örelim. Ördükten sonra ütüleyelim. Buranın genişliği 13 santim. Şu şekilde de ölçüsünü verelim.
3-5 yaş grubu için taban genişliğimiz 13 santim oldu. Etrafını şu şekilde ölçtüğümüzde 40 santim. Size fikir versin. 3-5 yaş grubu için göstermiştim. Son sırada hiçbir şey örmeyeceğiz demiştik. O sırayı söktüm ben. Görüyorsunuz zaten sökülmüş hali. Şimdi 9-10 yaş grubu için devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 9. sıramızı örüyoruz. Bunun için de 7 tek bir çift yapacağız. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. 6-10 yaş grubu için de taban genişliğim 13. Çünkü neden? Bir sıra düz örmüştüm 3-5 yaş grubunda. Ama bunda o sırayı söktüm. Onun yerine 7 tek bir çift yapmıştım. O yüzden taban sayıları her iki yaş grubu da aynı. Ama etrafını ölçtüğümüz zaman, yani şu şekilde ölçtüğümüzde kenar 41 santim, yani 1 santim daha geniş. Şöyle bakın, 41. Şimdi ben bu şapkayı 10 yaşından büyük, artık small beden olacak. O yüzden devam edeceğim artırmaya. Bu sıramda 8 tek bir çift yapacağım. Sonra 2 sıra düz öreceğim. Sonra model kuracağım. ...10 yaş ve S beden için, yani small beden için 8 tek bir çift yapmanız yeterli artırma sayısı olarak. Bundan sonra da 2 sıra düz öreceğiz. Ama M beden örmek istiyorsanız 9 tek bir çift yaparak bir sıra daha artırma yapmanız gerekiyor. Yani bu sırada 9 tek bir çift yapacaksınız M beden için. Ama bizim bu small ve 10 yaş grubu için olduğundan biz artık artırma yapmıyoruz. 2 sıra düz öreceğiz. Sonra size ölçüsünü vereceğim. İki sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde 80 tane sık iğnemi ördüm. 12. sıram tamamlandı. 13. sıramızda model oluşturacağız ama bunun için önce gidip ütü yapalım. 4'er saniyelik ütüyle düzleştirip ölçülerini size vereyim. Taban bölümünü ördükten sonra mutlaka buharlı ütümüzle ütüleyelim. Hemen ölçümüzü verelim. Dediğim gibi 10 yaştan büyük ve small beden için şöyle 17 santim genişliğimiz var. Etrafını da hemen ölçelim. ...52 santim. Kenar çevre uzunluğumuz da 52 santim. 13. sıramızda modelimizi kuruyoruz artık. Şimdi 2 tane ilmek kaydırıyoruz. Tığımın içinden bu şekilde geçirdim. Şimdi 3 tane zincir. Şimdi şu ilk ilmek kaydırdığımın içine tığımın üzerine ip alarak ikili trabzan yapıyorum. Tığın üzerindeki ipi 2 kere de çekiyorum. Gevşek örelim. Bir ikinciye bir tane atladım. Biraz ipim uzun çekiyorum ki model kendini göstersin. Tığın üzerine ip aldım. Geri döndüm. Boş bıraktığım sık iğnenin içine ikili trabzan yaptım. Bu şekilde örelim. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Sonra 3 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim.
Evet, bu sırayı tamamlamak üzereyim. Bu 40. modelim. 80 tane sık iğnemiz vardı. Bu şekilde ikili trabzan sayımda 40 tane. Şimdi şurada 3 tane zincir çekmiştik. 1, 2, 3. Üçüncünün tepesinden şu şekilde ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu sırada 80 tane sık iğnem olacak. Gevşek örüyoruz. Sıkı örmeyelim. Dantel oyası gibi olmasın. Normal. Bu şekilde artık bu sırada ilmek kaydırarak kapatmaları yapıyoruz. Taban bölümünde spiral örmüştük. 3 sıra düz örelim. Sonra bir sıra daha model. Tekrar 3 sıra düz. 3. sıra modelimizi kurduktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Sizler için iki farklı kalınlıkta ip ile ördüm, aradaki farkı anlatabilmek adına. Şimdi bakın, şu kırmızı ip normal standart kalınlıkta, tarçın renkli ip ise daha kalın. Aynı sayılar kullanılarak örüldü. Aradaki farkı birlikte bakalım. Şimdi kırmızı olan şapkanın yüksekliğini ölçelim. 8 santim bu. Tarçın renkli olanınki ise 8,5-9 santim yüksekliği. Şimdi bu şekilde tamamını ölçtüğümüz zaman ise 35. Kırmızı olan şapkanınkini de ölçelim. Evet, bu da 33 santim çıktı. Gördüğünüz gibi el farkı ya da ipinizin ince kalın olmasına bağlı olarak ölçülerde değişiklikler olabiliyor. Şimdi şapkamızın etrafını ölçtüğümüzde ise kırmızı olan 55 santim çıktı. Bu arada tarçın renkli olan hem S beden hem de M bedeni olabilecek bir ebata sahip. Bakın, burası da 57 santim çıktı. Aradaki farkı da böylelikle anlamış olduk. Kaldığımız yerden devam edelim. Buraya kadar ördükten sonra mutlaka bunu kafanıza geçirin. Kulak kısmını biraz geçsin istiyoruz. Şimdi 2 sıra daha düz örelim. 3. sırada artırma yapacağız. Eğer ipiniz tarçın rengindeki gibi kalın olsa bile aynı ölçülerde örelim. Ama dediğim gibi kendi kafanıza yerleştirerek ölçmenizde fayda var. Şimdi 2 sıra düz bir şekilde örelim. 3. sırada 2 tek bir çift şeklinde artırma yapalım. 2 sıra düz ördüm. Şimdi artırma sırama geldim. 2 tane tek ördüm. Üçüncüye şimdi çift batıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Hemen burayı ilmek kaydırarak kapatalım ve 50 tane zincir çekelim. Zincirlerimiz çok sıkı olmasın. ...50 tane zincirimi çektim. Hemen sıradakine bir sık iğne yapıyorum. Bu sıramızda artırma yapmadan düz bir şekilde sık iğne ile örelim. Zincirin üzerine de sık iğne yapıp burada tekrar görüşelim. Sıra başına kadar ördüm. Bu sıramızda 3 tek bir çift yapacağız. Yani bu sıramız artırma sıramız. Bu sırayı bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Tamamladıktan sonra 3 sıra düz örelim. 3 tek bir çift artırma sıramdan sonra 3 sıra düz ördüm. Kurdele bölümünün 6. sırasına geldik. 6. sırada 20 tek
bir çift yapalım. Kurdele bölümünde artırma olmayacak. Bu göstermiş olduğum bölüme kadar artırmalarımız olacak. Kurdele bölümünü düz bir şekilde örelim. Sonrasında 2 sıra daha düz örüp kenar bölümüne geçelim. Örerken ipim bitti. Eklemeyi nasıl yapacağım onu size göstermek istiyorum. Şöyle ipim yetmedi. Buraya kadar bu miktarda ip kullandım. Hem size fikir versin diye göstermek istedim. Tığımı şuradan böyle geçirdim. Aldım. Bu tarafta ve örmeye devam ediyorum. Sık iğnelerimi. Ve şunu şu şekilde asılıyorum bakın. Elimle de burayı düzeltiyorum. Daha sonra bu ipleri iğne yardımıyla saklayacağım. Şimdi 2 sıra daha düz örüp tekrar görüşelim. Kurdele bölümünün 8. sırasını tamamladım. Şu şekilde kurdelemizi yerleştireceğiz. Dilerseniz bir sıra daha örebilirsiniz ama bence benim için bu kadar yeterli. Şimdi bu kısmı hem iç kısımdan hem bu taraftan hem bu taraftan buraya güzelce ütüleyelim. Kenar bölümünü örelim. Şapkamı ütüledim. Gayet düzgün ve güzel oldu gördüğünüz gibi. Şöyle iç kısmını da gösterelim. Kurdele bölümümüzü de ütüledik. Şimdi kenarını örelim. Çok farklı modeller var. Ben şimdi bir tane buraya CC yapayım. İlmek kaydırdım. Bir zincir çekiyorum ve geriye dönerek şu şekilde kenar örmeye karar verdim. Sürekli geriye döneceğim. İstediğiniz modeli kullanabilirsiniz. Sonra tekrar ütüleyelim kenarını. Bu şekilde bir kenar tercih ettim. Tamamlayalım, tekrar görüşelim. Şapkamın kenarını ördüm, tamamladım. Hemen şurayı da nasıl saklıyoruz şöyle gösterelim. Diğer ipleri de bu şekilde içinde saklayarak, gizleyerek yok edelim. Şimdi kurdele bölümümüzü yapacağız. Kurdele bölümünü yapmak için şöyle elimizde tabana şöyle yerleştiriyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle yukarıya doğru orta hattını bulacağız kurdelemizin. Şöyle elimle iz yaptım. Sonra şöyle açıyorum ve bunu bu şekilde tam orta yerinden yaklaşık 1 metre ipi ikiye katladım. İçinden geçireceğim şöyle. Orta hattım şurasıydı. Şimdi etrafını bu şekilde bu iple dolayacağım.
iğneyle bu ipleri önce buraya sabitleyelim. 5-6 kere dolaştırdıktan sonra dikmek için de, yani bunu buraya monte etmek için de bu ipleri kullanacağız. Bunu da aynı şekilde bu taraftan yapalım. Şimdi elimize kurdeleyi yerleştireceğimiz alanı seçiyoruz. Şu boşluğa yerleştireceğiz şu şekilde. Şöyle gösterelim. Şu boşluğa dikeceğiz bunu. Hemen şöyle iğnemi şuradan geçiriyorum. Bakın. Şapkanın şu kurdele kısımlarını şu şekilde ben sevmiyorum. O yüzden bir iki yerden şöyle diktim. Onu da size göstereyim. Kurdeleyi böyle elimle düzenledikten sonra şu şekilde bir iki yerden iğnemi geçiriyorum. Bu ipleri de gezeceğiz sonra. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.